Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da çok düşündüren bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre vatandaşların en büyük korkusu korona döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılardan etkilenmek olarak açıklandı. Almanya'da bir sigorta hizmeti veren şirket bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırmada deneklere, yani araştırmaya katılanlara en büyük kaygılarınız nedir diye soruldu. Araştırma sonuçlarına göre Almanlar iklim krizi gibi gündemi çokça meşgul eden konulardan daha çok ekonomik ve sosyal kaygılar taşıdıklarını ifade ettiler. 2400 kişiyle yapılan araştırmada Almanların en büyük korkusu Covid döneminde yapılan borçlanmaların vergi artışı olarak kendilerine yansıması. Ankete katılanların %53'ü bu kaygıyı taşırken %50'si ise yaşamsal giderlerinin artmasından endişeli. Anket sonucuna göre katılımcıların yüksek kaygı duyduğu diğer önemli konu ise Avrupa Birliği borçlarının vergilere yansıması. Mültecilerin getireceği yükler, yaşlılıkta başkalarına bağımlı olmak ve yabancılarla yaşanabilecek gerginlikler olurken doğal afetler ve hava koşullarından kaygı duyan katılımcılar ise %41 olarak belirlendi. Bakın değerli izleyicilerimiz, burada çok önemli veriler var. Bunun başında koronavirüs insanların hayatını ekonomik olarak, psikolojik olarak, sosyal olarak ciddi anlamda etkiledi. Ben bu ekrandan defalarca bağırarak anlattım. Dedim ki Avrupa ülkelerinde Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde vatandaşın ekonomisi artık hayatta kalmayı, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor dedim. Ne demek bu? Daha basit Türkçesi şu: markette, çarşıda, pazarda vatandaş ne diyor? Yaşamsal faaliyetler nedir? Bu gıdadır. Bunları satın alırken artık zorlanıyor. Çünkü fiyatlar bir yıl önceye göre en az %20 oranında artmış vaziyette. Bakın ben bunları anlattım. Defalarca marketlerdeki fiyatları bile gösterdim. Ama geçtiğimiz günlerde Almanya'nın enflasyonu açıklandı. Dediler ki son bir yıl içerisindeki Almanya'daki enflasyon %3.4 dediler. Vatandaşın enflasyonuyla kamunun, yani devletin açıklamış olduğu enflasyon her ne hikmetse birbirinden çok farklı. Nasıl oluyor? Anlatacağım. Bakın. Dar gelirli ya da maaşla çalışan bir vatandaş ya da bir esnaf bir markete gittiğinde, bir alışveriş yaptığında ne yapıyor? Öncelikli olarak gıda ürünleri alıyor. Şimdi vatandaşın enflasyonunun nasıl hesaplanması gerektiğini anlatacağım. Ama devletin enflasyonu başka türlü hesaplanıyor. Şimdi bir işçi, bir emekli, dar gelirli ya da orta gelirli bir vatandaş çarşıya, pazara gittiğinde geçen yılla bu fiyatları kıyasladığında en az %20, %15 diyelim hadi. Gıda ürünleri artmadı mı? Bir çalışan diyelim ki 2000 euro maaş alıyor ya da bir emekli 1200-1300 euro maaş alıyor. Almış olduğu bu maaşla bu kişiler ne alıyor? Kirasını ödüyor, varsa faturasını ödüyor. Sonra geriye kalan parayla da karnını doyuruyor. Şimdi baktığımızda ev kiraları arttı mı? Arttı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar arttı mı? Arttı. Her yerde fiyatlar arttı. Ev fiyatları arttı, kira fiyatları arttı. Al sana enflasyon, vatandaşın enflasyonu bu. Bu şekilde hesaplanır. Almanya'da %3.4 açıklanan enflasyon rakamlarının vatandaşın gerçek ekonomisiyle, enflasyonuyla uzaktan yakından bir alakası yok. İşte yapılan bu araştırma bize şunu gösteriyor. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde devletleri yönetenler başka bir telden çalıyor, halk başka bir telden çalıyor. Yapılan araştırmaya göre 2400 kişiye sorulmuş. Kaygılarınız nedir? Korkularınız nedir? Ne demişler? Bizden koronavirüs döneminde
dağıtılan paraların vergilerinin alınmasından korkuyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz. Her ne kadar Avrupa ülkelerinin ekonomileri dünyanın en gelişmiş ekonomileri olsa da göreceksiniz önümüzdeki yıldan itibaren, özellikle önümüzdeki yılın Nisan-Mayıs ayından itibaren yeni vergiler gelecek. Devletin kasası boşaldı diyecekler. Hazinemiz para kaybına uğradı diyecekler. Yeni vergileri vatandaşın önüne koyacaklar. Şimdi ben de diyorum o zaman. Bak, vatandaş devletini iyi tanıyor. Almanya için konuşuyorum. Yapılan araştırma Almanya'da çünkü. Devleti iyi biliyor. Diyor ki devlet bugün para verirse yarın öbürsü günde bu parayı benden vergi olarak geriye alır diyor. Basitçe bu. Vatandaş bunu söylüyor. Şimdi artık Avrupa Birliği ile ilgili çok ciddi anlamda kırmızı alarm durumu söz konusu. Bir, insanların pek çoğu geçim kaygısı yaşıyor. Eski Almanya, şimdiki Almanya'ya göre kıyasladığımızda size bir soru. Hangi Almanya? Almanya eski Almanya mı? Fransa eski Fransa mı? Hollanda eski Hollanda mı? İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, İngiltere eskisi gibi mi? Belçika, Avusturya eskisi gibi mi? İsveç eskisi gibi mi? Hadi buyurun siz cevap verin. Arkadaşlar bakın, yapılan bu araştırmaya göre şu söyleniyor. Deniliyor ki yabancılarla yaşanabilecek gerginlikler konusunda kaygı duyuyoruz diyorlar. Mültecilerin getireceği yükler bizi etkileyebilir diyor. Bak, yapılan araştırma bu. Bu araştırma çok çok önemli bir araştırma. Yine ne anlıyoruz? Bir, Avrupa Birliği artık mülteci, göçmen vesaire istemiyor. Bu bir. Çünkü halk diyor ki ben zor geçiniyorum diyor. Devletin vergi yükü benim sırtımda diyor. Benim ödediğim vergiyle göçmen, mülteci ne varsa işte fakir, fukara ya da geri kalmış, savaşın olmuş olduğu ülkelerden Avrupa'ya gelenlerin yükünü ben çekiyorum diyor. Yarın öbürsü gün sosyal patlamalar olabilir diyor. Bu açıklama, bu araştırmanın sonucu bana bunu anlatıyor. Bilmiyorum size ne anlatıyor. Bir, sınır dışı etmeler artacak. Göreceksiniz bakın. Evlilik birleşimi ya da gerçekten işinde uzman olmayanlar dışında hiç kimse önümüzdeki yıllardan itibaren Avrupa Birliği ülkelerine giremeyecek. Evlilik, aile birleşimi vesaire diyecekler, girecekler. İşinde uzman, kalifiye eleman diyoruz biz bunlara. Kalifiye insanları alacaklar. Geri kalan hiç kimseyi Avrupa Birliği topraklarına sokmayacaklar. Şimdi Yunanistan Türkiye sınırına duvarlar ördü. Örmeye devam ediyor. Ama önüne geçebilirler mi? Hayır, geçemezler. İnsan bu. Kafasına koyduysa bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbürsü gün illa Avrupa Birliği topraklarına gelecektir. Bakın, sorunun kaynağı ne? Asıl olay bu. Sorunun kaynağı şu arkadaşlar. Bu hani Avrupa Batı diyoruz ya, bu ülkelerin kendileri zaten bu göçmenlerin ülkelerini karıştırıyorlar. Savaşlar çıkartıyorlar, sömürüyorlar, yeraltı kaynaklarını ele geçiriyorlar. Sonra da diyorlar ki gelmeyin diyorlar. Söyledikleri bu, ben bunu anlıyorum. Şimdi kardeşim, sen bu göçmenlere, mülteciye bu adamın yerini, yurdunu bırakmasına sebep olan sorun ne? Ekmek sorunu. Sen ekmeği almışsın adamın elinden. Petrolü almışsın. Yeraltı kaynaklarını almışsın. Toplumları birbirlerine siyaset adı altında, din adı altında düşürmüşsün. Sonra da diyorsun ki bu insanlara niye geliyorsun? Ne yiyecek bu adam? Taş mı yiyecek? Taş mı yiyecek? Soruyorum size. Perişanlık, açlık. Asya ülkelerini düşünün. Şimdi Afganistan, değil mi? Karma karışık. Taliban ele geçirdi, değil mi? Peki bu ülkeyi kim bu hale getirdi? Milyonlarca göçmen İran üzerinden şimdi akın akın Türkiye'ye giriyor. Girdi. Bunların istikameti Türkiye değil ki. Türkiye geçici. Niye? Bunların hedefi Avrupa, Almanya başta olmak üzere. Türkiye'de zaten işsizlik var.
Ekonomiyi anlatmama gerek yok. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Avrupa'ya gelecek bunlar. Şimdi sen adama ekmek bırakmamışsın vatanında. Adamın ülkesini karıştırmışsın. Adamı ekmeğe muhtaç hale getirmişsin. Kim yoksa kardeşim keyiften hadi ben gideyim gurbete. Hadi ben işte yollara çıkayım. Bilmem kaç bin kilometre gideyim de Almanya'ya ulaşayım da orada çalışayım der. Kim evini, yurdunu, akrabalarını, sevdiklerini bırakır? Ortada ciddi bir neden olmadıktan sonra hiç kimse yurdunu terk etmez kardeşim. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Bizim büyüklerimiz 1961 yılında Almanya ile yapılan anlaşma sonucunda niye Almanya'ya geldiler? Keyiften mi geldiler? Keyiften mi çoluk çocuğunu, yerini, yurdunu, vatanını bırakıp Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsviçre işte hangisini sayarsanız sayın. Oralara gittiler, geldiler. Niye? Tek bir dava vardı. O da ekmek davası. Herkesin bir hayali vardı. Bakın o dönemde Avrupa'ya gelenlerin. Bir traktör alabilmek, bir tarla alabilmek ya da bir ev alabilmek ya da çoluk çocuğuna para göndermek sonra da ya da para biriktirip tekrardan ana vatana dönmekti bu insanların amacı. O hani trenlere tahta bavullarla bilen insanların hiçbirinin amacı Almanya'da ya da diğer ülkelerde kalıcı olmak değildi. Bu insanların tek bir amacı vardı, ekmekti. Ama hayat öyle şeyler önlerine çıkardı ki bir daha da dönemediler. Dönemediler. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak derken bugüne geldik. Onun için arkadaşlar şunu söylememizde fayda var. Nerede bir açlık varsa, nerede bir yokluk varsa o ülkenin insanları karnını doyurabilmek, insanca yaşayabilmek için göçmen oluyor, mülteci oluyor. Hiç kimse keyiften yollara düşmüyor. Ama görüyoruz ki Avrupa Birliği ülkeleri bu insanları artık istemiyor. Bu insanları sınırlarında hiçbir şekilde görmek istemiyorlar. Türkçesi bu. Ben bunu anlıyorum. O nedenle önümüzdeki dönemlerde niye gözünün üstünde kaşın var denilerek insanlar sınır dışı edilecekler. Ekonomiler, eski ekonomi, Avrupa ekonomisi her geçen gün kötüye gidiyor. Bakın Avrupa Birliği denilen kavram ekonomik bir işbirliği değil. Bir siyasi işbirliği. Avrupa Birliği'nin kurulmasının temel nedeni bir Rusya'ya karşı, iki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir güç oluşturmak. İşin temelinde ekonomi yok. Ama bugün gelinen noktada Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinde de ekonomik anlamda halk rahatsız, halk mutsuz. Avrupa Birliği'nin bütün yükünü 2 ya da 3 ülke çekiyor, başta Almanya olmak üzere. Geriye kalan ülkeler ekonomik olarak özellikle de bu koronavirüs döneminde büyük bir sıkıntının içerisine düştü. Bu iyi günler. Sosyal patlamalar olacak. Ülkelerin içerisinde iç karışıklıklar olacak. Bunların hepsi kısa bir zaman zarfında önümüze çıkabilecek olan durumlar. Bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Eskiye göre kıyasladığımızda Avrupa eski Avrupa mı? Mark zamanı mesela nasıldı? Şimdiki zaman nasıl? Özellikle de bu koronavirüsten sonra hayatın daha da zor olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu konuyla ilgili bu videomuzun altına, bu yayınımızın altına yorumlarınızı yapın. Sizlerden ricam mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Mutlaka gündeme getirilmesini istediğiniz konuları, konuştuğumuz bu konularla ilgili görüşlerinizi videoların altına yorum olarak yapın. Sizlerden yine ricam lütfen bu yayınlarımızı, videolarımızı beğenin. Daha fazla insana ulaşalım. Sizlerden rica ediyorum. Yani eliniz aşınmaz. Videonun altında o like tuşuna basmak sanıyorum elinizde çeşitli hastalıklara neden olmaz. Rica ediyorum sizlerden.